paylaşıp sunumumuza devam ediyorum. Ekranımda görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ekran geldi şu an. Tamamdır. Ben hemen bir şey açayım. Pardon. Evet. Yaklaşık 45 slide ama burada uzun uzun şeyler yok. Ne demolar olacak ne uzun uzun. Ne de sizi sıkıcı bir sunumla boğmak istemiyorum açıkçası. O yüzden olabildiğince hızlı sunum sayfalar arasında çok durmadan bizzat tecrübe aktarımı şeklinde sizlere sunumu şey yapmak istiyorum. İstediğiniz her zaman şey yapabilirsiniz, bölebilirsiniz. Sunumun sonuna doğru da ya da ortasında ara ara durup uzatmadan ilgili toolkit ile ilgili sorularınızı da yönlendirebilirsiniz. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce size aktarmaya çalışacağım. Yaklaşık 30-40 tane toolkit var aktaracağım. Bunları 4 kategoriye böldüm. İşte user interface, user experience, işte mimarisel veya ya da kod geliştirme süresini kısaltacak toolkitler şeklinde 4 parçaya böldüm. Çoğunu aktif kullanıyorum, birçoğunu. Bazıları da hoşuma giden ve sizlerle paylaşmak istediğim. Bu zaten sunumu da PDF'i de sizlerle paylaşıyor olacağım. Birinci kategorimiz işte arayüz tasarımı ve görselleştirme ile ilgili kısım olacak. İşte ikinci kısımda geliştirici, üretkenliğini arttırıcı ya da kod kalitesini arttırıcı toolkitlerden bahsedeceğim. Üçüncü kategori olarak mimari yapılar, tasarım şablonlarında kullanabileceğimiz toolkitler, third party toolkitler. Dördüncü kategoride veri iletişimi, işte entegrasyon ve yardımcı kütüphaneler şeklinde ifade edebilirim. Sunumda geçen bütün toolkitler tamamen ücretsiz. Bütün projelerinizde, hobi projeleriniz ya da ticari projelerinizde kullanmanızda hiçbir sakınca olmayan, lisans gerektirmeyen, ücret gerektirmeyen toolkitler olarak ifade edebilirim. İsterseniz birinci kategoriden başlayalım burada. Konu yani buradaki kapsamımız işte kullanıcı arayüzünü modernleştirirken, işte düzeni kolaylaştıran, ekran boyutlandırma sorunlarını çözen şeyler, sunumlar kategori burası olacak. Bu arada ekranımda bilerek full screen yapmıyorum. Linkleri çünkü zaman zaman linklere tıklayacağım ve bir küçük minik bir Lavi projesi hazırladım. Onun üzerinden bazı yerlerde çok minik demolar yaparak ilerleyeceğim. Dediğim gibi sunum içerisinde zaten her toolkit'in altında ilgili toolkit ile ilgili kaynaklar ve toolkit'i indirebileceğiniz link yer almakta. Bunu da sizle paylaşıyor olacağım. Full screen yaptığım zaman tekrardan işte browser'a git falan uğraşmamak için ekranı full screen yapmıyorum ama herhalde rahatlıkla görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ee, Değil mi? Ekran net, görüntü net. Net net hocam, çok güzel. Tamamdır, harika. PenRelief bir numaralı toolkit'imiz. Hiçbir önceliği yok bu arada. Rastgele sıraladım bunları. Öyle söyleyeyim. Ya şimdi Lavi'de front panelde e, yazılım geliştirirken splitter'lar kullanıyoruz. Birçok programlama ortamında olduğu gibi. Bu PenRelief, hatta şöyle hemen linkini de açayım size. E, Şuradan görseli varsa aynen öyle. PenRelief Toolkit'i aslında Lavi'de yapmış olduğunuz splitter'leri organize etmeye sağlayan şu şekilde bir toolkit açıyor kendisi. Arayüz açıyor. Bu arayüz aracılığıyla işte Lavi'de sağ klik sol klik yapmaktansa buraya tıklayarak e, neler yapabiliyoruz işte. Ön bölmedeki paneldeki splitter'ların işte adını, konumunu, rengini, işte scroll bar açılsın, kapansın vesaire vesaire gibi şeyleri yani Lavi'nin o kalabalık arayüzünde sağ klik sol klik yapmakla uğraşmamak için arkadaşlar bu şekilde bir toolkit yapmışlar. Ben bunu aktif olarak kullanıyorum arkadaşlar. Çok minik de sizle de şey yapmak istiyorum. Paylaşmak istiyorum. E, Yani çok basit bir yeni bir UI oluşturduk. Örnek veriyorum. Kendimiz buradan
işte şuraya bir yatay splitter. Sonrasında da şuraya da bir dikey splitter atalım. Tools'tan burada Pane Relief diye bir kısa yol geliyor. Bunu açtığınızda kendisi küçük minik bir menü açacak biraz sonra. Şunu açıyor olacak. Yani siz buradan kolaylıkla işte bu splitter'ın pozisyonunu böyle elle yapmaktansa işte bunu 60'a çek. İşte bunun size'ını işte 1 yap. Bir yapamıyormuşum aramızda. Daha da ya da daha da büyüt. İşte ondan sonra bunun rengi e, ne olsun? İşte yeşil olsun. Kilitlensin. İsmi Top Paint Splitter olsun gibi şeyleri yapabiliyorsunuz. Ya da işte şuradaki sol pane ne isim ver, sağ pane'e isim ver. İşte burası left pane, burası right pane olsun, burası header tarafı olsun ya da şurası content olsun gibi şeyleri gönül rahatlığıyla burada pane'leri de tıklayarak rahatlıkla yapabiliyorsunuz. İşte splitter'a tıkladığınız zaman biliyorsunuz splitter'ları e, responsive'lik katmak için, arayüzümüzdeki ölçeklendirme için çok sık Lavi'de kullanıyoruz. Kullanmıyorsanız da mutlaka Lavi'de splitter kullanmanızı tavsiye ederim. Burada splitter'ın sizing ile işte proportional view, işte aşağıya göre, batıma göre kendini stick et, tapa göre stick et gibi şeyleri buradan kolaylıkla yapabilirsiniz. Aksi takdirde şöyle yapmanız gerekiyor. İşte burayı sağ tıkla, işte buradan pane sizing'e gel, işte buradan şuna bas. Hani buradan hem tek tek uğraşmak zor. E, Buradaki pane relief bize çok böyle hızlı bir şekilde splitter'lar üzerinde temel ayarlar yapmamızı sağlayan güzel bir toolkit. Ben de aktif olarak kullanıyorum. Açıkçası hem zamanımı çalmamış oluyor hem de panelleri böyle daha küçük bir yerde şablon olarak görebiliyorum. Ben bu arkadaşı kullanıyorum. İkincisi JKI'ın Design Palette diye bir işte sallıyorum. İşte ne zaman çıktı bu? Ne zaman çıkmış? 2020 yılında release olmuş. Yani 3-5 sene çektim ama daha fazla olmuş. İçerisinde çok güzel görsel araçlar bulunduruyor. Modern kontroller ve indikatörler bulunduruyor kendisi. Açıkçası bunu göstermek istiyordum size ama şöyle bir aksaklık oldu. Bu benim ev bilgisayarım. Bunda da şey var, hatta şurada da göstereyim size. Ee, Şunu da kaydedip çıkayım. Şurada kaydedelim. Yeni bir tane daha üye açayım. Yani normalde toolkit'i yükledim aslında ama bir mail adresinizle bir login işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Bunun da çok ilginç bir şeyi var. Mail hemen şey olmuyor. Aktivasyon kodu hemen düşmüyor. Ücretsiz ama aktivasyon mantığı var. Aslında biraz önce yükledim sunum öncesinde. Hala aktivasyon kodu gelmedi. O yüzden size bunu gösteremiyorum ama zaten şuradaki link üstünde de temel bazı şeyler gözüküyor. Yani şu şekilde bir palet açılıyor. Burada çok güzel, basit ikonlar yer almakta. E, Flat UI kontroller yer almakta. İşte grafikler var, işte düğmeler var, barlar var, gauge'ler var vesaire vesaire. Güzel kullanabileceğiniz user interface widget'ları mevcut. Ücretsiz. Bunu da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Buradan search edip kendiniz işte ben şöyle bir buton arıyorum. İşte flag arıyorum. İşte lock arıyorum. İşte vesaire vesaire gibi search işlemleri yaparak güçlü görsel arayüzler geliştirmenize imkan sağlayan bir toolkit. Bunu da kullanmanızı tavsiye ediyorum. Blue Plot Maltı. Arkadaşlar şöyle bir şey biliyorsunuz, şimdi şey yaparken yazılım geliştirmede biz testçilerin diyeyim e, en çok yaptığımız şey aslında veriyi grafiklemek. Ve her yazılımımızda da hemen hemen bu tarz işte e, waveform chartları gösteren layoutlar tasarlıyoruz.
Hemen hemen birçok projemizde de benzer işleri yapıyoruz. Ya bu arkadaşlar şöyle bir şey geliştirmişler. Blue Origin firmasındaki çalışan arkadaşlarımız Blue Pilot Multi diye bir toolkit geliştiriyor. Bu toolkit'in özelliği şu: direkt hiç şey yapmayayım, laf kalabalığı yapmayayım. Size demo üstünden, kendi example üstünden bunu göstermeye çalışayım. Ee, Arkadaşlar, otomatik içerisinde şablonlar var, layout'lar var, grafik layout'ları var. İşte sallıyorum, şu şekilde iki tane alt alta grafik göster, chart göster diyorsunuz. Siz aslında şurada hiçbir kodlama yapmıyorsunuz. Bunu besleyen kod parçacığı yazıyorsunuz. Şu anda bu arka taraftaki demo sürekli olarak bu arkadaşa işte sinus wave, işte kare dalga, işte uniform noise gibi veriler basıyor. Buradan seçtiğiniz şeye göre örnek veriyorum. İşte istediğiniz kadar. İşte bunu right axis'e al. İşte şurada periodic noise da gelsin. İşte burada da sadece white noise gözüksün. Yani siz artık waveform chart yazmakla, böyle bir panel oluşturmakla uğraşmıyorsunuz. Bu arkadaşlar bunu soyutlayıp bir toolkit haline getirmişler. Siz bu arkadaşın dokümantasyonuna uyarak sadece buraya verilerinizi bağlıyorsunuz. Bunun çok güzel özellikleri mevcut. İşte örnek veriyorum, settings pane'e girerek işte background color'ı ne olsun? İşte gri olsun. İşte left axis'i gözükmesin. Left axis'in ismi şu olsun. Right axis'in ismi bu olsun gibi şeyler yapabiliyorsunuz. İşte scaling 2 ile 3 ile çarpsın. İşte 1 ile 3 ile toplasın vesaire gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Save layout diyorsunuz. İşte buna isim veriyorsunuz. Mesela bu layout ne olsun? Deneme bir layout'u olsun. Bunu kaydedebiliyorsunuz. Yani ben şimdi yazılımı durduracağım, mesela örnek veriyorum. Kapağını tekrar çalıştırıyorum. Load layout deyip denemeye getirdiğimde benim en son biraz önceki yapmış olduğum konfigürasyon otomatik olarak yükleniyor. Ya bu toolkit çok güzel. İçerisinde datayı belirli bir buffer'da tutuyor. İşte sadece 1 dakikayı göster. Hayır ya, 1 dakikayı değil, sadece işte 10 saniyeyi göster vesaire gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Ya da işte layout'ı işte 2x2 yapmak istiyorum gibi e, hızlı bir şekilde e, sensör görüntüleme arayüzü oluşturabilirsiniz. Yani siz burada hiçbir şekilde şeyle uğraşmıyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Bu arkadaş ücretsiz. Kullanabilirsiniz aktif olarak. Ben de bu arkadaşı kullanıyorum. Bütün dokümantasyonu da zaten dediğim gibi her şey için ben buraya kaynakları, nasıl veriyi besleyeceğinizi, burada adamlar dokümante etmişler. Bu arkadaşı kullanabilirsiniz. Sanki ben burada yanlış bir şey link vermişim. Şu an fark ettim. Blue Event Log diye. Ben onu düzeltip şey yaparım. O arkadaşın sayfasını düzenleyip güncelleyip gönderirim sizlere. Bu da güzel. E, TC Material Tema diye bir toolkit yapıldı. Bu yaklaşık son 1 sene gibi bir şey var, yanlış hatırlamıyorsam. Direkt Google'ın Material Design kullanıcı arayüzü renklendirme tool'unu temel alan ve oradaki şeyleri Love front panel'e yansıtan bir kütüphane. Yani siz aslında Google Material 3 ile tasarladığınız arayüz renklendirme şablonlarını direkt LoveView'de çağırabiliyorsunuz. Avantajları şu: Google'ın Material Tema Builder aracılığıyla oluşturduğu JSON dosyasını direkt LoveView'de bunu okuyabilecek bir hale getirmiş arkadaş. İşte hani burada ne aklınıza gelir mesela? İşte yazılımınızın dark modu, işte normal modu, işte renkli modu, sade modu, işte butonlar şöyle gözüksün, dark'tayken işte normaldeyken şöyle gözüksün gibi sizin Material 3 ile hazırlamış olduğunuz tasarım kurallarına uygun olarak renklendirmesine olanak sağlıyor ve bu arkadaşımız da open source olarak bizim şu anda
karşımızda özelleştirmeniz de mümkün. Hemen demomu açacağım size burada hızlı bir şekilde. Arkadaş böyle bir demo yapmış kendisi. Sen buradan işte örnek veriyorum. Başka bir tema uygulayalım. XML dosyasında e, şey olan şu anki hangisiymiş? TSC. Biz şuna geçelim. Bakın gördünüz mü? Yani arayüz otomatik olarak arka tarafta neredeyse hiçbir şey yazmadan tema değiştirdi. Şu şekilde hızlı bir şekilde arayüzünüzde dark mode vesaire mod değişikliği yapabilirsiniz. Butonlara kadar yani her şeyi rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz. Yani arkadaki kodu göstereyim ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. Yani sadece Apply UI Item diye bir VI mevcut. Siz seçmiş olduğunuz temayı direkt o XML dosyasından okuyup dosyanıza front panelinize yansıtıyor arkadaş. Hatta bu arkadaşın ekstra şeyleri de var. TSC Tools TSC altında işte burada materyal tema editör diye bir şey var. Siz buradan işte ilgili XML'den türemiş JSON dosyasını yaparak color şemanızda falan da değişiklik yapabiliyorsunuz burada. İşte butonlar şöyle olsun, text palet renkleri, primary rengin bu olsun, secondary rengin bu olsun gibi şeyleri bu arkadaşın arayüzü aracılığıyla yapabiliyorsunuz. Şu an bendeki yüklenmiş hali eski olabilir. Yeni halinde daha da fazla özellik gelmiş olabilir. Mutlaka bu toolkit'i incelemenizi ben tavsiye ediyorum. Boşuna kendiniz bununla ilgili şey yapmayın yani. Hani oturup da tabii yani gerektiği zaman daha da basit bir şey gerekiyorsa yapın ama gidip de bir tema yapmak için e, kendiniz bir şey yazmakla uğraşmayın. Arkadaşın bununla ilgili çok güzel dokümantasyonu da var. Nasıl kullanılacağına ait içerisindeki mevcut arayüzlerin ne iş yaptığını anlatan dokümantasyonu da var. Hatta farklı toolkitleri de var arkadaşın. Hani ben oturup da bunları hepsini tek tek hoşuma gidenleri sizlerle paylaşıyorum. Bu Daniel'ın farklı toolkitleri de var. İncelemenizi tavsiye ediyorum. DMC GUI Suite yine bu arkadaşlar tarafından daha önce yapılmış bir şey. Nedir onun ismi? Toolkit var. Kullanmanızı tavsiye ederim. İçerisinde çok güzel kontroller var. İşte çok güzel nümerik kontroller mevcut. İşte şöyle tatlı, daha basit, sade. İşte çok güzel Boolean kontrolleri var içerisinde. Ben de aktif olarak kullanıyorum bu arkadaşları. İşte çok sayıda içerisinde hazır işte zoom in, zoom out bu şekilde butonları var. Bu arkadaşın da bu toolkit'i de kullanmanızı tavsiye ederim. Flat tasarımlar bunların hepsi. Günümüzde de tercih edilen basit tasarımlardan, düz tasarımlardan birisi. Bu toolkit'i de indirmenizi tavsiye ediyorum. Data Grid for LaView. Yani işte LaView'de en çok sık konuştuğumuz şeylerden birisi ve sık eleştirilen şeylerden birisi. LaView'in mevcut multi-column list box'ı var. Ya bu arkadaş çok sevilmiyor. Ben de sevmiyorum. Son LaView 2026'da olması lazım ya da 2025'te. Bununla ilgili bazı geliştirmeler, eklentiler yaptılar ama hala bir .NET'in Data Grid View'i kadar gelişmiş değil. Ben de geliştirmiş olduğum yazılımlarda bu .NET tabanlı Data Grid View için sarmalanmış olan bu Data Grid for LaView toolkit'ini aktif olarak kullanıyorum. Böylelikle .NET'teki gelişmiş olan o Data Grid View yapısını LaView'de kullanabilir hale gelmiş oluyorum. İşte sıralama, sorting yapabiliyorum, filtreleme yapabiliyorum. İşte sallıyorum istediğim data tipinde sallıyorum. Bir sütunda string varken diğer sütunda numerik, diğer sütunda enumeration, combo box, diğer sütunda resim gibi gelişmiş data tiplerini yapmama imkan sağlıyor açıkçası. Aslında Lavi'nin güzel yanlarından birisi de biliyorsunuz tekrar edeyim. Lavi çok sayıda teknolojiyi import etmeniz imkan sağlayan içerisinde natif e, metotları mevcut. Yani siz
sadece Data Grid View değil, .NET'teki bütün arayüzlerin hepsini LoveView'den call edebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Bu arkadaşın yaptığı şey de bu. Hemen bunu göstereyim demosunu sizlere. Şöyle bir bakalım. Bu arkadaş kendince bir data grid setup'ı oluşturmuş. İçerisine de veri basacak burada. Gördüğünüz gibi .NET'teki Data Grid View kontrolü, Windows Form'daki Data Grid kontrolü buraya bizim karşımıza geldi. E, Yani programatik olarak bunun sayısını arttırıp, sütununu arttırıp birçok metodunu, propertiesini açıp kapayabiliyorsunuz. Responsive aynı zamanda. İşte adam buraya mesela buton eklemiş. Buraya enumeration da ekleyebilirdi. Diğer örneğini size göstereyim. Example Custom Row Cell Types diye bir şey yapmış. Bakın bu daha da ilginç. Bir sütunda birinci hücre enumeration iken ikinci hücre image. İşte bir sütunda value nümerik iken diğer hücre enumeration. Arkadaşlar bu size yazılımlarınızda çok ciddi dinamiklik sağlayacaktır. Bir işte test yazılımı, data acquisition yazılımı geliştiriyorsunuz. Düşünün bir test wizard oluşturdunuz. Her sensörün farklı parametreleri olabilir değil mi? Yani aynı sütunda iki hücrenin verileri farklı olabilir. Bu arkadaşı kullanarak Data Grid View, .NET Data Grid View kütüphanesini kullanarak gönül rahatlığıyla bu şekilde dinamik arayüzler geliştirmeniz mümkün. Arka kodu da göreceksiniz. Çok kalabalık olmayan, çok basit, çok sade. Init, işte define column, add row, işte color'ı renklendirme. Aynı zamanda çok güzel olan şeylerden birisi de buradaki her bir aksiyonunuza karşılık gelen eventler otomatik olarak LoveView tarafında handle edilebiliyor. Yani siz Data Grid View üzerinden sadece Data Grid View'e veri yazmıyorsunuz. Aynı zamanda Data Grid View'deki hücrelerdeki eventleri de yakalayabiliyorsunuz. Ondan dolayı bu Data Grid View kütüphanesini kullanmanızı ben şiddetle tavsiye ediyorum. Flatline Control yine biraz önceki DMC'nin kontrolleri gibi kendi içerisinde yine güzel şeyleri olan UI kontrolleri olan bir arkadaş. Bunu da projelerinizde ya işte çok artık klasik LoveView bir kontrollerini kullanmaktan, indikatörlerini kullanmaktan sıkıldım. Ya da işte LoveView'in kendi default ya cluster'ı şöyle geliyor. Ben şöyle thin border bir şey arıyorum. Hiç şey gözükmesin. Kenarlarında şu boyut şey gözükmesin gibi bir şey arıyorum diyorsanız bu arkadaşı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Güzel içerisinde kontroller var diye söyleyeyim sizlere. UI Item Select bu da biraz önceki Blue Pilot'ın geliştiricilerinden yapmış olduğu toolkit'ten bir tanesi. Bu arkadaş şunu yapıyor. LoveView'in kendi natif kontrollerinden olan Listbox, Multi-Column Listbox ve Tree'yi selectable checkbox'lar ekliyor kolaylıkla. Hani siz kendiniz oturup da şey yapmıyorsunuz. Ya bu listbox'ı ben checkbox nasıl ekleyeyim, oturup uğraşayım mı gibi şey yapmanıza gerek yok. Bu arkadaşlar sağ olsun bununla ilgili bir şey yapmışlar. Toolkit yapmışlar. Ben de hemen size bunun demosunu gösteriyor olayım. Yani aslında listbox'ınız şu şekilde seçilebilir hale geliyor ve oradaki selected item'ları da alabiliyorum. Aynı şekilde tree için de geçerli. Hazır shortcut'ları da var. Tümünü seç, işte tümünü kapat. Aksi takdirde arkadaşlar bunu sizin kendinizin yazılıma implemente etmesi gerekiyor. İlla ki de yazılımlarınızda böyle bir kontrol kullanmak isteyeceksinizdir ve size bu arkadaş kolaylık sağlayacaktır. Arka tarafında da çok basit bir kullanımı var. Bunu da kullanmanızı tavsiye ediyorum. WebView 2. Bu işin boyutunu günümüzdeki yapay zeka, biraz önce bahsetmiştim işte İlyas hocamla görüşürken, WebView 2 tool'u LoveView içerisinde .NET kontrolünü sarmalayan
ve bunu sanki LoveView'in içerisindeki LoveView'de standart olan bir kontrolmüş gibi gösteren bir web tarayıcısı entegre etmeyi sağlayan bir kütüphane arkadaşlar. Microsoft Edge tabanlı bir motor kullanıyor arka tarafta. Güncel. Artık bu toolkit LoveView 2020, LoveView 2026 ile birlikte LoveView'in içerisinde natif olarak gelmeye başladı. Ekstra bu toolkit'i yüklemenize gerek yok. WebView 2'yi. Ama ben işte hala iş yerimde LoveView 2021 bir de 2025 kullanıyorum. E, Muhtemelen sizlerde de öyledir. Açıkçası çok da kaybettiğiniz bir şey yok. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yani illa ben hemen bunu şey yapmak için işte her sene yeni lisans almak zorunda mıyım sorunuza da gönül rahatlığıyla cevap vereyim. 3-5 senede bir davivinizi eğer bütçeniz varsa yenilemeniz yeterli. Her sene bunun için şey yapmayın. İşte bu şu an Enox'tan birisi olsa belki bana şey yapardı ama bana hak vereceklerdir diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki zamanlarda da LoveView lisansının ucuzlayacağını düşünenlerdenim bu rekabet döneminde. Zaten biliyorsunuz işte üniversitede, öğrencilerde ya da evdeki projelerimizde artık LoveView ücretsiz kullanabiliyorsunuz ticari olmayan amaçlarda. Orada LoveView Community Edition diye bir edisyon çıkarttı Enay. Evinizde de gönül rahatlığıyla LoveView Community Edition'ı kullanabilirsiniz. Yeri gelmişken söyleyeyim, çoğu kimse de bunu bilmiyor. İş yerinizde kullanmış olduğunuz lisanslarınızı aynı anda olmamak şartıyla 3 makinede kullanmanıza Enay izin veriyor. Bunların birisi kendi iş geliştirme bilgisayarınız. İkincisi laboratuvarda çalıştırdığınız bir PXI vesaire varsa onun içine kuruyorsunuz ama aynı anda yani hem onu hem onu kullanmamak şartıyla. Bunun takibi yok ama böyle bir kural var. Üçüncüsü de home lisans diye geçiyor. Evinize geldiniz, projenizi devam etmek istiyorsunuz. Doğal olarak iş yerinde olmadığınız için aynı lisansı, tek bir single lisansı aynı anda olmamak şartıyla 3 makinede kullanabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. WebView 2 dediğim gibi LoveView içerisinde native olarak web browser çalıştırmanızı sağlıyor. Arkadaşlar bu bize ne sağlıyor? Biliyorsunuz artık AI dönemindeyiz. Zaten AI dönemi öncesinde de web tarafındaki teknolojiler oldukça artık sanki desktop uygulamaymış gibi çalışmaya başlamıştı. Hatta duymuşsunuzdur. Yok işte Electron.js, yok React.js, yok Next.js gibi şeyleri duymuşsunuzdur. Ve özenmişsinizdir ya işte ne kadar güzel arayüzler yapıyorlar vesaire vesaire. İşte şu anda AI ile çıkan arayüzler, uf ne kadar güzel arayüzler ya falan dediğiniz şeyin hepsi arka tarafta çoğu web tabanlı şeyler kullanıyorlar. Arkadaşlar bu şu demek oluyor. Siz LoveView ile hibrit uygulamalar geliştirebilirsiniz. LoveView içerisinde AI ile yazdırmış olduğunuz web tabanlı uygulamalarınızı LoveView'den call edebilirsiniz. LoveView ile web arayüzünüzü WebSocket üstünden ve benzeri diğer şeyler üzerinden konuşturabilirsiniz. Web arayüzlerindeki herhangi bir butondan, herhangi bir UI kontrolden e, yapmış olduğunuz aksiyonları LoveView'den handle edebilirsiniz. Bu şu demek oluyor. Siz sadece LoveView'in front paneline mecbur değilsiniz demek oluyor. Siz bu durumda aslında ne olmuş oluyor şimdi? Biraz önceki .NET ile birlikte siz LoveView ile çok hibrit uygulamalar geliştirebilirsiniz. Yazılımınızın yarısı web tabanlı bir e, data display olabilir. Diğer yarısı .NET'te sarmalanmış arayüzleri çağırıyor olabilir ve diğer yarısı da biliyorsunuz LoveView Python'la konuşabiliyor. Diğer yarısı da bazı prosesleriniz vardır. LoveView içerisinde LoveView'in kendi fonksiyonlarıyla o prosesleri, o dosya işleme araçlarını yazmanız Python'a göre eğer uzunsa Python'la yazmış olduğunuz bir script'i LoveView ile konuşturabilirsiniz. Bu şekilde hibrit uygulamalar yaparak hangi alanda hangisi daha iyiyse daha güzel yazılımlar ortaya çıkacaktır. Hiçbir zaman biz bir programın fanatiği değiliz. Python'da yazılmış bir kütüphane eğer sizin işinizi çok kolaylaştırıyorsa .NET'te yazılmış bir
kontrol sizin çok işinizi çok kolaylaştırıyorsa ya da React.js ile ya da Node.js ile yazılmış bir web uygulaması sizin işinizi kolaylaştırıyorsa Loveview bunların hepsine uzanan size kollar sağlıyor. Siz bu araçları, bu bus'ları kullanarak hibrit uygulamalar geliştirebilirsiniz. Bunu da ifade etmiş olayım sizlere. Çok basit yine Vue ile ilgili basit bir şey yapayım. Yani gördüğünüz gibi normal Laviev'de bu şey ekliyormuş gibi, herhangi bir nümerik kontrol ekliyormuş gibi Vue kontrol ekliyorsunuz ve run ettiğinizde bu çok basit bir uygulama. Gidip otomatik olarak işte normal Chrome'u ve işte enayi.com'a bağlandı herhalde. Orada da Nigel çıktı karşımıza. Burada gönül rahatlığıyla şey yapabilirsiniz. Nedir onun ismi? E, Web browser üzerinde koşan aplikasyonlarınızı call edebilirsiniz. Bu arkadaş mesela bir web.net kontrole HTTP ile request atmış. Çok şeyleri var arkadaşlar. Bayağı ciddi özellikleri var. Otomatik Love içerisinden bir JavaScript kodunu run edebiliyorsunuz. WebSocket'lerle projenizi konuşturabiliyorsunuz. Vesaire vesaire. Mutlaka bu toolkit'le hibrit bir uygulama yapmanızı şey yaparım. Yani şiddetle öneririm. Öyle söyleyeyim size. Yani oturup da bir şeyi sıfırdan kendiniz Laviv ile zaten başka bir ortamda yazıldıysa oturup bunu sıfırdan siz yazmaya çalışmayın. Mutlaka third party pluginleri, toolkitleri kullanın derim ben. Günümüz bu şekilde ilerliyor çünkü. Tree Map arkadaşlar biliyorsunuz işte Laviv 2019'la birlikte Python'daki dictionary denilen işte set ve map kavramları Laviv'de natif bir data tipi olarak artık geldi. Bu arkadaşlar da işte Enay kendisi bir Tree Map diye bir toolkit yayınladı. Bu toolkit şunu sağlıyor. Ben direkt lafı uzatmadan şu şekilde söyleyeyim sizlere. Bir sürü example'ı var. Kendi toolkit'i kurduğunuz zaman bir sürü example geliyor. Mesela sizin arka tarafta kendiniz bir ağaç yaratmak istiyorsunuz. İşte bir tane root olsun, onun altında bir node olsun, onun altında subnode olsun. Bunları bu şekilde bu toolkit'in metodlarıyla oluşturuyorsunuz. Ve Laviv'in tree yapısında göstermek istiyorsunuz. Yani oturup mesela şunu kendiniz Laviv'in standart tree control daha önce kullandıysanız biliyorsunuzdur. Yani 50 tane şey yazmanız lazım öyle söyleyeyim size. Bakın bu chat diye şu anda böyle bir tree ağacı oluşturdu. Ya da elinizde bir şey olsun. Nedir onun ismi? XML dosyası olsun. Pardon neredeydi o? Şuradaydı. Şöyle bir XML dosyası olsun. Sallıyorum bu XML dosyasını bir ağaç yapısında görmek istiyorsunuz. Oturup bunu kendinizin XML'i parse edip ağaca yansıtmanıza gerek yok. Bu arka tarafta otomatik olarak sizin yerinize tree kontrol oluşturup veriyor. Size hani bunu nerede kullanacağım ben diye düşünürseniz bir hardware'ınız var ve hardware ile ilgili ayarlarınızı bir XML ya da bir JSON dosyasında kaydettiğinizi düşünün. Bu toolkit aracılığıyla o konfigürasyonu load ettiğinizde bir tree ağacında gözükmesi tahmin ediyorum ki sizin işinize yarayacaktır diye ben düşünüyorum. Öyle bir şey düşünebilirsiniz. Kendi example'larını da mutlaka inceleyin derim. Bu şekilde arayüzle interaktif map yapılarını kullanarak e, arayüzünüzde bu şekilde güzel konfigürasyon araçları yapmanıza imkan sağlayan bir toolkit olarak ben bu arkadaşı ifade ederim. Ben de kullanıyorum ve oldukça iyi çalıştığını söyleyebilirim. Evet, Laview'deki sevmediğim şeylerden birisi. Ya ben bir tane kontrolü şey yapamıyorum, döndüremiyorum, rotate edemiyorum. İşte elimde bir tane işte bir şey var, resim var. Ben bu resmi işte 0-360 derece döndürmek istiyorum. Bunun için 40 taklama atmam gerekiyor gibi şeyleri sık sık duyuyoruz. Ee, Hova Takma isminde olan bir arkadaşımız Image Manipulation Toolkit yayınlamış. Ee, Bu Image Manipulation Toolkit arkadaşımız içerisinde işte resmi kaydırma,
işte screenshot alma, ekranda bazı görsellerde maskeleme yapma, rotate yapma, işte grayscale'e döndürme gibi birçok içerisinde image manipülasyonu bulunduran bir toolkit yapmış sağ olsun. Ben de o toolkit'i size bir sadece rotation şeyini göstermek istiyorum. Çok da güzel çalışıyor. Ben aktif olarak bu şeyi kullanıyorum. Bu arkadaşı kullanıyorum. Toolkit'i. Ne gibi şeylerde kullanabilirsiniz? Hemen aklınıza şöyle bir örnek getireyim. Sallıyorum tamamen. Yaptığımız işlerden bağımsız. Elimizde bir uçak görseli var. Bu uçak görseline açı sensöründen gelen dataya göre roll pitch yaptıracaksınız. Oturup normal şartlarda bunu yapmanın en ilkel yolu bir sürü resim tutup bunu image ring'e atıp ringin değerini değiştirmek olacaktır diye cevap verebilirsiniz. Ama oturup böyle bir amelasyon 360 tane görüntü almanın hiçbir şeyi yok. Arkadaki toolkit'in metotları oldukça kolay. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Mutlaka bu arkadaş da tekrar ifade edeyim. .NET Windows Form'daki Picturebox ile sarmalanmış. Arka tarafta .NET metotları barındıran bir şey. Gördüğünüz üzere her şey hibrit çözümlerle çözüm sağlanıyor, çözüme kavuşuyor diyebilirim. Devam ediyorum. Kategori 2. Artık birinci kategorimizi tamamladık. User Interface, User Experience ile ilgili şeylerimiz. Daha da arttırılabilir tabii. Hani buna bu kadar toolkit yeterli değil aslında ama ben en azından benim kendi kullandığım toolkitler bunlar. Kategori 2. Arkadaşlar geçmeden bir sorunuz var mı? Kategoriler arasında duralım isterseniz. Sorunuz varsa cevaplamak isterim. Bu arada sesim falan geliyor değil mi? Hiç arada kontrol yapmadım. Geliyor sorun yok. Tamamdır. O zaman devam ediyorum. Olursa durdurursunuz. Ya da hızlı gidiyorsam yavaşlayayım. Aktarımımda olumsuz bir durum var mı açıklamalarımda? Arkadaşlar. Gayet Gayet mantıklı keyifli hocam. akıyor Himmet Bey. Okey. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Devam ediyorum. Kategori 2. Yani bir kod yazarken işte blok diyagramı hızlı düzenleyen, işte dokümantasyon süreçlerini otomatikleştiren, kod yazım hızımızı arttıran toolkitler var mı? Var. Çok güzel toolkitler var. Hemen e, yine öncelik sıralaması olmaksızın benim sık kullandığım Z-Align ismini vermiş olduğum bir toolkit. Bu şunu yapıyor. Direkt demo olarak göstereceğim. Ön paneldeki, front paneldeki kontrol indikatörlerimiz var ya, SAV-VI'larımız yani user interface tasarlarken ki yaptığımız şeyler değil de normal SAV-VI'lar tasarlarken kullandığımız kontrol ve indikatörleri illaki her zaman şu şeyi yapmışsınızdır değil mi? Bakın zaman kaybını göstereyim şimdi. İşte şuraya bir nümerik indikatör eklediniz. Şuraya bir nümerik işte indikatör, şurada nümerik kontrol, işte şuraya error, işte in bir şeyler eklemişsinizdir. Sonra gelip buraya bastırmışsınızdır. Şöyle işte sonra buraya yapmışsınızdır. Sonra bunu düzenlemek için 50 takla atmışsınızdır. Hiçbirine gerek yok. Kontrol boşluk, kontrol X mi yapmıştım ben onun kısa yolunu? Kontrol X olması lazım. Heh. Bunu otomatik yapan şeyler var arkadaşlar. Hiç boşuna uğraşmayın. Z-Align Toolkit'i. Hatta içerisinde bir tane ini faili var. Oradan bazı şeyleri de özelleştirebiliyorsunuz. Böyle söyleyeyim size. Ya hiç uğraşmayın. Bu arkadaş çok güzel çalışıyor. Hatta şöyle güzel bir ayrıntısı var. Mesela örnek veriyorum. Terminaline bağlamadığım bir lokal değişken kullandığımı düşünün. Bakın onu ayrı kategori yapacak. Lokaller diye ayırdı bir de. Yani bu şu oluyor. Bir başka arkadaş kodu açtığında tertemiz bir kodla front panelle karşı karşıya hangisinin lokal parametreler, hangisinin konnektör payine bağlandığını rahatlıkla takip edebiliyorsunuz. Lafı uzatmıyorum. Kullanın bunu. Error Structure Drawer şeyi de çok yapıyorsunuzdur. İşte savviye oluşturuyorsunuz. Ondan sonra devamlı şu iş. Sağ tıkla, Case Structure aç, enum aç, bağla, in out yap vesaire. Hayır, gerek yok. Yani bunu bir template olarak da kaydedebilirsiniz. Bu da bir yöntem. Hani her defasında uğraşmamak için. Bunun yöntemi kontrol boşluk, kontrol E arkadaşlar. Size otomatik
bu şekilde bir arka tarafta script yazmışlar. Sizin yerinize hemen error in out'unuzu açıyor. Hatta şöyle bir şey, yani kod yazdıktan sonra da bu işlemi yapabilirsiniz. Yani illa başında yapmak zorunda değilsiniz. Bu arkadaş o kodu buraya alacak direkt içerisine. Kontrol boşluk, kontrol Z. Biliyorsunuz LaView'de Quick Drop aracılığının configure aracılığıyla shortcutlarınızı burada şey yapabiliyorsunuz. Kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Bu arkadaşı kullanmanızı tavsiye ederim. Günde rutin işte 10-20 savya yazıyorsanız her birine 1 dakika 2 dakika kaybetseniz 20 dakika günlük kazancınız olur. Bunu aya yıla vurursanız olağanüstü bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Bu arkadaşı da kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çok sevdiğim, geçen sene ya da 2 sene önce keşfettiğim bir bookmark manager kendisi. Süper bir bookmark manager, öyle söyleyeyim size. Bir Alman firmasının yapmış olduğu şey. Yani bookmark manager ne? Yani şimdi tamam anlıyorum ama hani biraz daha açıklar mısınız derseniz şunu şöyle atıyorum. Biliyorsunuz LaView'de işte View bookmark manager diye bir şey var. Normalde de şu default bookmark manager ile karşılaşmışsınızdır. Ya bu da işe yarıyor. Kötü demem yani şimdi. Bu yazılım içerisindeki şeylerinizden. Tabii bende hiç bookmark yok. Bookmark olan ben bir şey açayım bir tane. Daha önceki etkinliklerimizde DQMH ile ilgili bir session düzenlemiştik, hatırlarsınız. O projeyi açayım ben buradan. O projede View Bookmark Manager diyeyim. Default seçeyim. Bakın işte bazı yerlerde diyormuş ki mesela işte Himmet diyor işte şurada gireyim isterseniz içine. Şöyle. Burada bir şey var. İşte diyormuşum ki işte bu arkadaş bu kodun işte temizlenme ihtiyacı var falan fıstık, sonrasında temizle gibi kendime notlar aldığımı varsayın. İşte ya da e, başka bir şey var mı? Şurada e, mesela neymiş? Şurada bir tane daha not var. Ya da biz kendimiz de şuraya bir tane şey yapalım. İşte to do must be revised işte bla 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 gibi bir şeyler yazdım. Böyle kendime to do'lar tuttum. Bakın to do buraya geldi, şurası. Hani biz Bookmark Manager bu işe yarıyor. Yani kodu da bir yerde yazmış olduğum nota kategorik olarak erişmek için bana, hatta bunlar işte recommended, işte to do, yok işte delete, işte debug amaçlı böyle kendimizce kategorizasyon yapabiliriz değil mi? Bura güzel. Yani bunun bir sorunu yok. Çalışmıyor demiyorum. Ama bakın bir de şeyi göstereyim size. View Bookmark Manager deyip QSID, yani şu toolkit'i göstereyim size. Bu toolkit arkadaşlar sizin kod içerisine yazmış olduğunuz yorum satırlarından dokümantasyon oluşturmanıza imkan sağlıyor. Ne projesi bu? İşte LaView Türkiye topluluğunun bir bilmem ne DQMH projesi. Developerları işte şu, proje numarası bu, review işte objesi bu. Nerede yaptım ben bunu? Evde yaptım bu şeyi. Şu saatte review leader kim? İşte Onur. Vesaire. İşte bununla ilgilenen participant'lar kim? Şu. Ben bu kodu kabul etmiyorum. Not accept yapıyorum. Mutlaka rework işlemi olması gerekiyor diyorum. Kendi şirketimin buradaki template'leri istediğiniz kadar template ekleyebiliyorsunuz. İşte şirketimin logosu olsun vesaire vesaire. Ben şu anda mevcut review dokümanı İngilizce olan mevcut şablon üzerine ilerleyeceğim. Generate report diyorum. Diyor ki herhangi bir bookmark seçmedin. Diyorum ki her şey, bütün şeyleri bookmarkları şey yap. Bana raporla diyorum. Şimdi bu arkadaş arka tarafta 50 tane bookmark buldu. Bu 50 bookmark'ın olduğu VIa'yı inceliyor ve bana bir yer söyle dedi. Masa üstünü söyledim. Yapıyor şu anda. Şu anda Word dokümanı benim yerime oluşturuyor. Bir rapor oluşturuyor. Summary'yi yazıyor. Arka tarafta. Evet. Doküman hazır. Review dokümanı hazırlandı. İşte biraz önceki yapmış olduğum şeyler. Bütün o kod ihtiyacı olan yerlerin detayları buraya geldi. Kodların screenshotlarını aldı. Bookmarkların geçtiği yerlerin görsellerini aldı. Yorumlarını aldı. Her şeyi buraya yazdı. Siz artık yazılımlarınızı geliştirdikten sonra çok hızlı, basit dokümanlarınızı bu toolkit'i Bookmark Manager QSID Bookmark Manager toolkit'ini kullanarak projelerinizi çok hızlı ilgili sorumlu olduğunuz kişilere
ya da ileriye yönelik dokümantasyon amaçlı şey yapabilirsiniz. Bu arkadaşı kullanabilirsiniz. Bu yetmedi. Yani bu basit kaldı falan diyebiliyorsanız Antidoc diye Bovalap'ın geliştirmiş olduğu bir yine Lavi proje kaynak kodlarını ve yüklü toolkitleri analiz ederek otomatik olarak dokümantasyon oluşturmayı sağlayan işte Object Oriented Actor Framework ve benzeri bir programlama yaptıysanız onların UML diyagramlarını oluşturan sizin VI description'lara yazmış olduğunuz notları dokümantasyon formatı halinde PDF, Word, HTML olarak dışarıya çıktığı almanızı sağlayan bir toolkit daha var. O toolkit'e bir önce siz belki fark etmişsiniz açarken yüklemiştim. İnşallah doğru yüklemişimdir. Bir hızlıca bakalım. Hatta şey yapalım. Şu biraz önceki DQMH projesini tekrar açayım ben. Şey yapayım tekrardan. Bunu bir generate etmeye çalışayım. İnşallah eksik bir şey yapmamışımdır. Çok basit bir arayüzü var bu arkadaşın. Açıldı bu arada. İşte himmet diyorum. Buradan more options deyip işte şunlar olsun, şunlar olmasın, şu VI'ları gösterme vesaire gibi filtreleme işlemleri yapabilirsiniz. Sonrasında ben bir generate documentation diyeyim. Plus existing Love project. Aslında seçmiştim. Ben bir daha mı seçeyim? Generate diyorum. Sanırım yanlış seçmişim. Summary'si bu diyor. Tamam mı? Evet diyorum. Şimdi bu arka tarafta proje kütüphanelerinizin dependency'lerini bir şey yapıyor, analiz ediyor. Nasıl dependency'leri var bu arkadaşın? Ne yapmış, ne etmiş diye bir şey yapıyor. Ee, dependency'lerinizi, kodun bağımlılıklarını denetliyor. Biraz sonra da şey yapacak. İşte başladı benim iş katmanı kütüphane. Benim yazmış olduğum iş katmanı kütüphanesini inceliyor şu an, parse ediyor. Ondan sonra e, log modülünü parse ediyor. Oradaki metotları inceliyor. Signal Generator kütüphanesini inceliyor. UI, User Interface ile ilgili bir kütüphane varmış. Onu şey yapıyor. Şimdi ASCII-Doc diye bir format var. Onu oluşturdu. Bir de HTML dokümanı oluşturduğunu söylüyor. Şu anda tamamlanmak üzere diye düşünüyorum. Evet. Bütün projemi şeyini oluşturdu. Şöyle hızlı hızlı bakalım. İşte senin böyle bir kütüphanen varmış. İşte şöyle DQMH modülleri varmış. O onu çağırıyormuş. Modül yapın şu şekildeymiş. Bir tane launcher varmış. Bu iş katmanı çağırıyormuş. İş katmanı logu, signal generator UI'yi çağırıyormuş. Bunlar burayı besliyormuş. Ondan sonra business logic'e giriyor, iş katmanına giriyor. İş katmanının içerisinde şöyle şöyle metodlar var. Bu metodlar şunları yapıyor. Siz yazılım yazarken VI description'larınızı, notlarınızı ne kadar detaylandırırsanız bu raporun çıktısı da o kadar detaylanmış oluyor arkadaşlar. Onu ifade edeyim size öncelikli olarak. Bütün metodlarınızı, burada girişlerini, çıkışlarını hepsini görüyorsunuz ne yaptığını. Modüller arası ilişkiler, relation'ları vesaire burada görüntüleyebilirsiniz. Yani aslında hızlı bir dokümantasyon tool'u. Dediğim gibi siz yazılımınızı geliştirirken ne kadar iyi iç dokümantasyon yaparsanız, işte bu Lavio Core 1-2-3'te almış olduğunuz dokümantasyonu ne kadar uygularsanız bu yazılımın çıktısı, bu dokümanın çıktısı o kadar kaliteli olacak şeklinde ben bir yorum yapabilirim. Bunu ifade etmiş olayım sizlere. Devam ediyorum. Antidoc'u geçiyorum. GKI Simple Localization. Ya hepimizin şeyi var. Ya işte bu yazılımın dili ne olsun? İşte Türkçe, İngilizce, Japonca, işte Almanca olsun. GKI firması bunun için bir localization toolkit yayınlamış. Böyle bir şeyiniz olursa da arkadaşı kullanın. Çok da kolay bir implementasyonu var. Arka tarafta konfigürasyon dosyalarını, dictionary JSON dosyasını load ediyorsunuz. Sonrasında bu, hatta direkt ben çalıştırayım bir göstereyim size. Bakın. Show me.
Muhtemelen sistem ayarlarıyla ilgili. Bakın gördünüz mü? Şöyle bir şeyler yaptı. İnşallah benim ayarlarımı değiştirmemiştir. İşte Almanca, bilmem şeyce, Hollanda diye vesaire durduruyorum. Arka tarafta şeylerini göstermiş. Kullanılabilecek VI tree'lerini, VI ağacını gösteriyor. Bu arkadaşı kullanarak yazılımınızdaki şeyleri, kontrollerinizin e, label'larını, caption'larını, işte üstüne geldiğinizdeki hover efekt'teki text'lerini vesaire hepsini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine ücretsiz bir toolkit kendisi. Bunun gibi bir sürü toolkit var. Benim beğendiğim toolkitlerden birisi bu arkadaş. Unicode desteği olmayan şeyleri de bile arka taraftaki Windows'un DLL'lerini kullanarak Unicode desteği de sağlamış oluyor. JSON dosyasına siz dictionary sözlüğünüze e, şeyleri yazıyorsunuz. Bu otomatik olarak dil çevirisinde kullanabildiğiniz bir yol. Lavi Script Language geçen sene içerisinde şans eseri bulduğum bir toolkit kendisi. Ben şöyle söyleyeyim size, blogu var, Boring Engineer diye. Onur da biliyor, takip ediyor bildiğim kadarıyla bunu. Bu arkadaşın efsane postları var. Hintli bir arkadaş. Yanlış bilmiyorsam Amerika'da çalışıyor. Kendisiyle ara ara LinkedIn'de sohbet ediyorum. Bu arkadaş ne yapmış? Çok hızlı özetleyeceğim size. Çünkü çok geniş bu toolkit. Şöyle sizin Laviv içerisine script yazmanıza imkan sağlıyor. Hani illaki kullanmış olduğunuz programlarda görmüşsünüzdür. İşte Visual Basic ile script yazıyorsunuz ya programın içerisine. Siz de Laviv programınızın içerisine scripting özelliği şey yapabilirsiniz, sağlayabilirsiniz. Bu arkadaş bayağı bunun ötesine geçmiş. Buraya if döngüsü, for döngüsü, print fonksiyonları ve benzeri şeyler yapabiliyorsunuz. Ve bununla kalmıyor. Bir soyutlama katmanı geliştirmiş kendisi. Siz, örnek veriyorum, hani biraz önce dediniz ya, Agilent'ta işte ben voltaj okuyorum ya da Agilent bir DMM'le konuşuyorum ya da ben işte Agilent'ın bir voltaj output signal jeneratörüyle konuşuyorum. Sizin düşünün, Lavi'de bu Agilent'la konuşan bir metot yazdınız ve kullanıcının isterleri sürekli değişiyor. Siz yazılımınızda bir scripting özelliği sağlarsanız ve işte set agilent voltage diye bir metot yazıyorsunuz Lavi'de. Sonrasında onu burada script olarak çalıştırmanıza izin veriyor. Yani siz aslında dinamikleştirilmiş bir yazılım test stand'daki sekansları, basit sekansları bu scripting kütüphanesini kullanarak gönül rahatlığıyla basit işlerinizde, hatta bence kompleks işlerinizde bile kullanabilirsiniz. Mesela bakın şu şeyi size şey yapmak istiyorum. Göstermek istiyorum. Bakın arkadaş bir temperature controller yazmış. Bakın get temperature diyor. Parantez açıyor. Bu get temperature'ın 5 tane nokta çek bana diyor. A eşittir get temp yapıyor. Sonra print A yapıyor. Sonra play'e basıyor. Bakın 5 tane değer çekti kendisi. Ne yaptı biliyor musunuz? Arka tarafta get temp diye bir Lavi metodu var. Lavi metodunu e, programatik olarak call eden bir altyapı geliştirmiş arkadaş. Siz düşünün. Sizin onlarca metodunuz olsun. Get temp, get voltage, set voltage vesaire vesaire vesaire. Ve scripting yeteneği kazandırarak aslında siz programlanabilir bir test sekans editörü yapabilirsiniz. Yani hayal etmeniz için söylüyorum bunu. Mesela bak arkadaş ne yapıyor? For döngüsü koyuyor. For ve Python'a benzer bir script kurmuş kendisi. 100 defa, birden 100'e kadar temperature datası ve status çekip wait deyip saniyelik 100 milisaniyelik gecikme yaratıyor ve play'e basıyor. Bakın arkadaşlar, arka tarafta LoveView kodu 100 kere çalıştı. Sizin yazmış olduğunuz LoveView kodu callback fonksiyonu olarak çağrıldı ve düşünün, şöyle buna benzer daha kompleks scriptler yazdığınızı ve yazılımınızın aslında hiç müdahale etmeden, kodunuza hiç müdahale etmeden, çalışan exe'ye hiç müdahale etmeden dinamik
şeyler çıkarttınız, arayüzler çıkarttınız. O yüzden arkadaşlar bu dokümanı, bu toolkit'i mutlaka inceleyin. İlla ki bir gün bir projenizde bu arkadaşı kullanacaksınızdır diye düşünüyorum. Bir sohbet geldi, bakıyorum. Bundan daha azını yazan paralı toolkit'ler var. Bu toolkit bir nimet diye bir şey. Doğru. Bu arkadaşlar bu arada Soliton Technology diye bir Hintli firmada şu anda Gen AI diye de bir third party bir AI asistan da çıkarıyorlar şu anda. Ben de takip ediyorum. Ara ara da biliyorsunuz bununla ilgili paylaşımlar size yapıyorum. Wallap Utility. Wallap Utility Wallap firmasının e, bir çok basit bir toolkit'i var. Arkadaşlar biliyorsunuz Event Structure'la Laviev'de Event Structure kullanarak yapabiliyorsunuz. Periyodik işte 100 milisaniyede şu iş olsun. İşte 200 milisaniyelik periyotlarla şu iş olsun. Eğer ki buradaki kodunuz gecikirse kümülatif olarak bu wait şeyini yitirmeye başlıyor. E, işte her 200 milisaniyede bir olmuyor. İşte bu Wallap'ın yazmış olduğu şu anki bu mevcut toolkit'le siz mesela diyorsunuz ki her zaman tam 200 milisaniye yani Windows işletim sisteminin izin vermiş olduğu periyotta bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Kod yazıyorsunuz. Eğer sizin için bu periyotlar çok önemliyse ve mutlaka sallıyorum 200 milisaniyede olabildiğince jitter'ı az 200 milisaniyelik bir zamanlama yapmanız gerekiyorsa bu Wallap Utility'nin şeyini kullanmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Bu arkadaşı kullanın. Bu çünkü oradaki çalışma periyodundaki gecikme adımlarını hesap ederek telafi edici kendi kendine gecikmeler ekleyip ya da daha öncesinde çalıştırarak sizin döngünüzün her zaman belirli bir sürede drift olmadan zaman kaymasını tolere eden bir çalışma şeyi sağlıyor. Bu arkadaşı incelemenizi tavsiye ederim. Yazılımlarınızı geliştirirken unit test tool arıyorsanız benim şahsi önerim bu arkadaş. Karaya Unit Test Framework güzel de basit de bir şeyi var. Arayüzü var kendisinin. Çok basit bir şey çalışacağım ben burada. Kod çalıştıracağım. İşte kendi hazır bir unit test framework'ü var. Hangi VI'ın neresi fail etti, neresi fail etmedi. İşte basit text report olarak bunu dışarıya alıyor vesaire gibi çok güzel de basit bir arayüzü var. Kodu da çok basit. İçerisinde çeşitli assertion işlemleri var. Şöyle göstereyim. İşte burada biraz şunu da şöyle alayım. İşte gelen value şu değerle şu değer arasındaysa işte bu true'u gönderiyor. Aksi takdirde false gönderiyor. Zaten unit testin mantığı vermiş olduğunuz girdilere göre fonksiyon doğru işlemi yapıyor mu şeklinde metotları var. Hani çok hızlı paletini göstereyim size. VI3'sini göstereyim şuradan. Şurada çeşitli assert fonksiyonları var. Test tanımlayabiliyorsunuz. Bir tanımlamış olduğunuz testi bir konfigürasyon dosyası olarak çağırıp onu call edebiliyorsunuz. Gelişmiş, çok güzel içerisinde example'lar var. Eğer ki yazılımlarınızı doğrulama faaliyetlerinde bir birim test framework arıyorsanız bu arkadaşı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ücretsiz, basit bir arayüzüyle geliyor. Kategori 3'e geldim arkadaşlar. Mimari yapılar, tasarım. Kategori 3'e geçmeden sorusu olan var mı? Mehmet Hocam benim vardı az önce ama bu script Buyurun. language ile ilgili. Evet. Şimdi ben mevcut programda bazı scriptler görmüştüm. Cihazların işte kanal ayarları, hangi kanalların seçileceğine dair sıcaklıkla ilgili. Sanırım onları hani bağlantıyla, link ile çekiyorlar. Klasörün bir yerinde. Bu Hı. benzer bir iş yapacak herhalde değil mi? Bu bir link böyle statik bir kodda değil. Tamamen şöyle size göstermeye çalışayım. Örnek projeyi indirdiğinizde custom fonksiyonlar yaratıyorsunuz. Bunların bir parent klası var. Function based diye bu arkadaşın yazmış olduğu sınıftan türüyor.
ciddi bir soyutlama söz konusu. Siz supported smart syntax representation diye bu arkadaşın bir metodu var. Bu metodu override ediyorsunuz. Bakın biraz önceki get temperature ve get status deklarasyonlarını yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu script get temperature ve get status diye metot call edecek. Sonra bu metotları call eden, bu metotları handle eden şeyler yazıyorsunuz. Diyor ki işte get status fonksiyonu çalışırsa şu fonksiyon çalışacak ve dışarıya bir varyant data tipinde data döndürecek. İşte get temperature trend dediğinde işte şu fonksiyonu çağıracak ve bu array olarak geriye dönecek gibi custom fonksiyonlar tanımlıyorsunuz. Aslında siz adımın kurallar silsilesine uyuyorsunuz. O objeden türeyen base child sınıflar türetiyorsunuz. Deklarasyonlarınızı tanımlıyorsunuz. Siz kendi işte agent'la konuşuyorsanız sallıyorum tamamen. Yani agent deyip duruyorum ama agent'la Yok, sorun değil, onu konuşuyorsanız kullanıyoruz zaten. agent kullanıyorsanız agent'ın metotlarını yapıyorsunuz, metotlarını yazıyorsunuz. Ya da bir motion controller'da çalışıyorsunuz. Motion controller kodlarını çağırıyorsunuz. Ya da daha mimarisel bir şeyiniz varsa o ilgili katmanla görüşüyorsunuz. Aslında yazılım içerisindeki metotlarınızı text bir dilden çağrılabilir bir yapıya kavuşturmuş oluyorsunuz. Böyle sürükle bırak diye hiçbir şey yok. Anladım. Teşekkür ederim. Vermiş olduğum linkler detaylı ama kafanızda takılan bir şey olursa her zaman benimle ya da forumdaki diğer kişilerle gönül rahatlayıp benimle geçebilirsiniz yani sorunuz vesaire olursa. Ben elimden Tamam. geldiğince destek olmaya çalışırım. Teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Yok. Ya oturup burada DQMH'i anlatmayacağım. Zaten daha önce 2-3 session'lık bir şeydi. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Core 3 seviyesine gelmiş birisi e, gönül rahatlığıyla artık konfor alanından çıkıp azıcık zorlamayla bu DQMH framework'ünü gönül rahatlığıyla kullanabilir. İçerisinde çok güzel example'ları, zaten çok büyük bir topluluğu var. Tamamen ücretsiz. Çok aslında Q message handler yapısını genişletmiş. Bununla ilgili arayüzler, standartlar sağlamış. Özellikle artık projeleriniz büyümeye başladığında modüler mimariye geçeceğiniz noktada tam orta noktada bulunan çok güzel bir toolkit. Ondan dolayı bu arkadaşı ya benim kodlarımı artık ben yönetemiyorum. Daha bir standarda göre yapmak istiyorum dediğiniz noktada başvuracağınız framework bu. Mutlaka inceleyin. Gerekiyorsa bununla ilgili ileride bir kere daha aynı session'ı tekrarlarız. Ama bunu konfor alanınızdan çıkıp en azından bu DKMH framework ile bir başlamanızı ben tavsiye ediyorum. Daha da basit bir şey kullanayım ben. İşte DQMH ya da şu anda DQMH bu projede gerek yok. Daha basit bir state machine yapısı kullanacağım. Ama her defasında kendim bir state machine template oluşturmaktan sıkıldım diyorsanız JKI firmasının bununla ilgili bir şeyi var. State machine template'i diyeyim ve arayüzü ve kolaylaştırıcı bir wizard'ı var. Yani çok kolaylıkla şöyle JKI state machine yazıyorsunuz. Sizin yerinize otomatik pat diye şöyle bir şablonla sizin karşınıza geliyor. Yani Qt message state machine yapısını gönül rahatlığıyla bu arkadaşı kullanarak yapabiliyorsunuz. Çok kolay şeyleri var. İşte mesela sağ tık yapıyorum burada. JK State Machine Explorer'ı açıyorum. Eventlerim arasında gezmek böyle bir tuşa basarak kolaylaşıyor. İçerisindeki fark ettiyseniz şey yapısı var. Mesela user interface ile ilgili initialize metodu. User interface ile ilgili uninitialize metodu. Yani kategorizasyon da sağlıyor size bu arkadaş. Parametre transferi ile ilgili içerisinde şeyler var. Şu şekilde küçük kolay kullanılabilir metodlar var. Yani burada state machine anlatmıyorum ama state machine'ı bir ileri adıma atlatmak istiyorsanız görece küçük projelerinizde GK State Machine'ı gönül rahatlığıyla arkadaşlar kullanabilirsiniz. Onu ifade edeyim. Çok güzel de dokümantasyonu var. Çok da örneği var.
Q kontrol. Q kontrol, X kontrolü Lavi'de belki duymuşsunuzdur. Kendiniz tamamen kendinize ait bir kontrol yapmak istiyorsunuz. Bakın customize etmeyi söylemiyorum. Başlı başına gelişmiş bir kontrol yapmak istiyorsunuz. Normal X kontrol bunun çözümü. Ama Q kontrolü geliştiren kişi demiş ki ben X kontrolün yapısını çok sevmiyorum. Bunu object oriented bakış açısıyla bir alternatif olarak geliştirmek istiyorum demiş ve kendisi bazı hazır kontroller de sunmuş. Siz de bu arkadaşın base sınıfından türeyerek kendi kontrollerinizi yapabilirsiniz. Çok güzel bir dokümantasyon haline getirmiş. Kendi kontrolünüzü nasıl yaparsınız diye source kodunu incelemenizi tavsiye ederim. Basit bir hazır kendi kütüphanesiyle geliştirmiş olduğu bir kontrolü size göstermek isterim. Örnek veriyorum. Bir tree directory example. Mesela çok basit bir iş yapacağım şimdi. Çalıştırıyorum. Benim masa üstümdeki, desktop'ımdaki şu birinci projeyi seçtim. Bakın otomatik olarak bütün projemi burada, proje dizinimi, her şeyini burada görüyorum. Normalde Lavi'de siz bunu kendiniz standart yöntemlerle yapmanız çok kısa değil. Zor değil ama çok kısa değil. Bu arkadaş mesela bakın çok basit bir kodla bunu yapıyor. Bakın tree kontrolü, constructor metoduna bağlıyor. Sonra pet value change'de şu pet'i directory'ye veriyor ve iş bitti. Yani otomatik olarak arka tarafta yani siz aslında özelleşmiş bir tree şeyi yaptınız. Özelleştirilmiş bir tree kontrolü yaptınız. İşte mesela şöyle tree selection yapmış. Açıyorum kendisi. İşte buradan çoklu tree seçme şeyleri yaptınız. Adam tree'yi özelleştirmiş örneğin. Arka tarafta onun da kullanımıyla ilgili şey. Yani siz Lavi'nin native X kontrolüyle değil de object oriented bakış açısıyla kendiniz bir kontrol geliştirecekseniz bu arkadaşı mutlaka inceleyin. Bir tane daha örnek gösterip geçiyorum. Mesela bu arkadaş da kendince bir status history diye bir kontrol yapmış. Lavi'de native olarak olmayan bir kontrol gördüğünüz gibi. Hatta history size'ını şöyle arttırayım. Diyor ki işte history size'ı son 10 olan şey olsun. İşte sonuncunun rengi yeşil olsun. İşte bilmem neyin şunun rengi de gri olsun. Böyle bir kontrol Lavi'de tabii ki yok. Yani siz bunu ya X kontrolle yapacaksınız ya da başka kendi geliştirdiğiniz bir yöntemle yapacaksınız. Bakın bu arkadaş bir Q kontrolle kendi bir kütüphanesinden base alıp türeyerek bunu bir obje gibi yani kontrollü bir nesne gibi davrandırmış. Görüyorsunuz değil mi? Yani Object Oriented programlamanın Onur'un anlatmış olduğu sunumun nerelerde kullanıldı? Yani bir kontrol yaratırken, arayüzde bir user interface yaratırken bile arkadaş bir obje olarak buna bakmış. Diyorum, linkini bırakıyorum. MGI Panel Manager. Arkadaşlar, Aktör Framework kullanan aramızdaki arkadaşlar mutlaka Aktör Framework'ü Aktör Framework artı MGI panelle ben kullanmasını tavsiye ediyorum. Çok ciddi ek şeyleri var. E, özellikleri, metodları var. Panelle ilgili, user interface ile ilgili. Panellerin dinamik olarak yüklenmesini sağlıyor. İşte arayüzlerin başka bir arayüzün sub panele, bir aktörün sub panele otomatik olarak yerleşmesini sağlıyor. O sub panelden çıkmasını sağlıyor. Yani arayüzünüzde multi panel user interface varsa ve modüler bir user interface tasarlamak istiyorsanız ve aktör framework kullanıyorsanız bu arkadaşı mutlaka şey yapmalısınız. Ee, incelemelisiniz. Onu söyleyeyim size. Hemen basit example'ını gösteriyorum. Vaktinizi çalmadan. Mesela şunu açayım. İşte basit window positioning mesela işte örnek veriyorum. İşte mesela ilgili panelinizin, aktörünüzün işte merkezde açılmasını istiyorsunuz. İlgili panelinizin maximize açılmasını istiyorsunuz. Ya oturup siz mesela bununla ilgili şey yazmıyorsunuz. Kod yazmıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu maximize açılacak. İşte bu ikinci ekranda açılacak. İşte bu yazılımın
En son açıldığı yerde, benim koyduğum yerde açılacak. Ya ben onu gittim ikinci monitörün sol üstüne koydum. Sol üstünde açılacak. İşte siz bu gibi şeylerle, user interface'te bu gibi ayarlarla uğraşmıyorsunuz. Eğer bir aktör framework kullanıyorsanız ve user interface'leriniz aktör tabanlıysa bu arkadaşı mutlaka bakın. Bir şey daha gösteriyorum. Bu da .NET ile sarmalanmış interface'ler yaratmanız gerekirse diye MJ'in diğer bir örneği. Göstereyim hemen. LaView'de biliyorsunuz natif olarak normal şartlar altında dinamik olarak şey oluşturamıyorsunuz. Şurada sekme oluşturamıyorsunuz. Bakın şimdi. Ben buraya istediğim kadar yeni sekme oluşturabiliyorum arkadaşlar. Yani ve o düşünsenize şu birinci arayüz, şu konfigürasyon arayüzü, şu bilmem signal processing ve dinamik olarak bunu çalıştırıyorum bu arkadaşı. Yani dinamik olarak sekme ekliyorum yazılıma. Bu arkadaş bunu sarmalamış. Diğer bir örnek MDI example. Bir arayüzünüz var. Master arayüzünüz var. Şu şekilde. Bu arayüzün içine yeni arayüzler oluşturuyorsunuz. Bakın ana penceremin içerisinde. Farkındaysanız. Bu şekilde arayüzler geliştirmek istiyorsanız mutlaka şey yapın. Bu arkadaşı kullanın. Mesela işte bunu undock et. Yani bu arayüzden çıkar. Tekrardan dock et gibi metotlar kullanabiliyorum arkadaşlar. Yani eğer bu şekilde dinamik arayüzü ihtiyacınız varsa bu toolkit'i kaçırmayın. Detaylıca manuellerine bakın denerim. .NET panelinde konuştuk. Eğer bir aktör framework kullanıyorsanız, aktör tabanlı bir programlama framework kullanıyorsanız biliyorsunuz mesaj şeyleri var. Mesajlaşma mesaj oluşturuyorsunuz. LaView'in native şeylerini kullanarak. Eğer aktör framework message maker'ı kullanıyorsanız bu arkadaş size aynı zamanda metot oluştururken dokümantasyon da oluşturuyor. Hani şeyle kalmasın, havada kalmasın. Hızlıca göstereyim size. İlk başta e, yeni bir şey oluşturalım. Şuradan. New aktör diyorum. Deneme diyorum. Aktör framework gibi aktör framework DQMH gibi object oriented LaVIEW içerisine gelen default bir şey framework. DQMH third party aktör framework native olarak geliyor. Mesela yeni bir tane şey ekliyorum buraya. Bir metot ekliyorum. Buna da işte ne diyeyim check voltage VI dedim. Normalde LaVIEW'de biz natif olarak ne yapıyoruz buna mesaj oluşturmak için? Aktör framework deyip create message diyoruz. Bu benim çok hoşuma gitmiyor. Neden? Şundan dolayı. Şimdi aktör framework message maker'la oluşturuyorum. Diyorum ki check voltage'ı sen oluştur. Bunun mesajını sen oluştur diyorum. Şu an oluşturuyor. Bu sağ olsun bu arkadaş benim yerime VI description ekliyor. Yani ne demek istiyorum? Şuradaki send metoduna ben Ctrl H dediğimde bak benim yerime bu mesajın nereden geldiğini, niçin olduğunu, ne yaptığını otomatik olarak şey yap. İşte Antidote'de kullanırsam şuradaki benim bu otomatik şeyler dokümantasyona yansıyacak arkadaşlar. Aktör Framework Message Forwarding. Ya bu arkadaş da şu bir tık advanced konuları olduğunu farkındayım. Belki de sıkıyorum. Hani belki ilerleyen zamanlarda ihtiyacınız olur diye bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Aktör Framework Message Forwarding aktörler arası mesajlaşma yani modüller arası mesajlaşma trafiğini yöneten bir proxy gibi düşünebilirsiniz. Forwarding utility olarak düşünebilirsiniz. Mesaj yönlendirme mekanizması standartlaştıran, yönlendirme haritası kuran bir framework bu arkadaş. Eğer ki ya ben aktörler arası mesajlaşmada kendi yapımı kurmaktan bıktım, buna bir standart oluşturamıyorum cümlesini kurduğunuz an bakacağınız toolkit bu arkadaşlar. Mutlaka bakın. OpenAF Payload metot
Aktör Framework'teki mesajlarınızı call eden metodu hızlı bir şekilde bulmanızı sağlayan bir shortcut aslında. Bu şunu sağlıyor bize. Oturup siz projeniz içerisinde tek tek bu mesaj hangi metoda aitti diye uğraşmıyorsunuz. Right click yapıp payload metot yapıyorsunuz. Zaten Aktör Framework kullandığınızda bu sıkıntıyı yaşayacaksınız. Ya ben bunun payload metoduna nasıl ulaşacağım ya dediğiniz anda bu toolkit aklınıza gelsin. Tag Engine. Projelerinizde işte SCADA sistemlerini kullanan arkadaşlarım varsa çok aşinadır. Key value data tipini Lavi'de tutmak istiyorsanız bu arkadaş çok güzel bir kütüphane. Aslında arka tarafta şey yapıyor. Her bir değişkenin bir key'i var ve her bir değişkenin o key'ine karşılık gelen value var. Bu arkadaşlar öyle güzel bir kütüphane yazmış ki Tag Engine kütüphanesi yazmış ki resmen bir key sallıyorum işte bazen nümerik data verirken bazen başka dataya cluster, başka dataya obje, başka dataya objenin objesi, başka dataya referans verebiliyorsunuz. Çok güzel metodlar yazmış arkadaşlar. Tag Engine kütüphanesi yazılım içerisinde global olarak erişmek istediğiniz değişkenleri kullanmak için şu kütüphaneyi, Tag Engine kütüphanesini mutlaka kullanın. Bu arkadaş 20 tane değişken oluşturmuş. Nümerik data tipinde, bir tane boolean tipinde, bir tane de cluster oluşturmuş. Çalıştırıyorum. Watchlist'te kendi bir tane debug watchlisti var. Bakın 20 tane değişken buraya geldi. Tıkladıkça onların değerlerini, hatta cluster'ın bile değerini görüyorum arkadaşlar. Hatta burada aracılığıyla bunun değerini değiştirip arka tarafta şuradaki event'e tetikletebiliyorum. Yani yazılımınızın içerisindeki bazı sensör verilerinizi, sallıyorum kayıplı sensör verilerinizi, kayıpsız değil de kayıplı sensör verilerinizin latest value'larını bir yerde global olarak tutmak ve gelişmiş bir yapıda tutmak istiyorsanız Tag Engine kütüphanesini incelemenizi ben tavsiye ediyorum. Proje içerisindeki asenkron döngüler arasındaki veri paylaşımını etiketler üzerinden yöneterek kod karmaşasını azaltırsınız. Ama unutmayın ki bu bir kayıpsız veri yöntemi değildir. Bu notumu da geçeyim. Ama her zaman da projelerimizde biz kayıpsız veriyi kullanmıyoruz. G Sharp Framework. Laview'deki native Object Oriented programa mantığından ziyade diğer dillerdeki referans tabanlı, değer tabanlı değil de referans tabanlı nesne yönelimli programlama kullanmak istiyorsanız topluluğumuzda da bunu kullanan arkadaşlarımız var. Bellek referansını, memory'yi ben kendim yönetmek istiyorum. Laview yönetmesin istiyorsanız G Sharp Framework'ü kullanabilirsiniz. Yani C Sharp Framework'ü fark ettiyseniz hani oradan geliyor şeyi. Arka tarafta Laview'deki Data Value Reference konseptini, yapılarını kullanarak kendileri bir şey geliştirmişler. Bir framework geliştirmişler ve zamanında çok güzel bir NI tarafından da bunu yapan geliştirici ödüllendirilmiş diye söyleyeyim size. Siz burada New G Sharp Class dediğinizde sizin karşınıza böyle bir wizard geliyor. İşte buraya isim yazıp işte create class diyorsunuz. Bir kendi wizard'ı var bu arkadaşın. Şu şekilde otomatik olarak ikon editörüne kadar çıkıyor. Metot hazır otomatik olarak sizin sınıfınızı oluşturdu. Yine buna sağ tıklayıp G Sharp ide create metot dediğinizde de bir metot wizard karşınıza çıkıyor. İşte bu attribute olacak. İşte bu abstrakt bir metot olacak. Object Oriented programlamayla ilgili geçmişiniz varsa bunlar size tanıdık gelecektir. Bu polymorphic bir VI olacak. Bu protected scope'da olacak. Bu private scope'da olacak. Derseniz bu arkadaş size referans tabanlı Object Oriented programlamayı merak ediyorsanız ve ben bunu kendim hükmetmek istiyorum. Nesneleri ben kendim construct edip kendim deconstruct etmek istiyorum diyorsanız bu arkadaşı kullanmanızı tavsiye ediyorum. NI-GOOP Development Suite'de G Sharp'a muadil NI tarafından geliştirilmiş çok aynı mantıkla referans tabanlı sınıfları kolayca oluşturup yönetmek için tasarlanmış resmi bir
araç seti. Yine referans based çalışıyor. Bu toolkit'in en güzel özelliklerinden birisi de arkadaşlar, bu arkadaş kendi içerisinde UML, OpenUML modelleyici barındırıyor kendi içerisinde. Yani siz önce ben UML diyagramımı oluşturup sonra sınıf oluşturacağım diyorsanız, bu şekilde bir programlama ben yapmak istiyorum diyorsanız, hatta bazı tasarım desenlerini otomatik olarak ben buradan oluşturacağım diyorsanız, ilgileneceğiniz toolkit burası. Örneğin Apply Design Pattern deyip burada Builder, Factor, Singleton, Adapter, Bridge, Composite şeklinde tasarım desenlerini burada UML'in oluşturup sonrasında da şuradan Generate Code from UML deyip class'larınızı burada oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Kütüphane 4 bu kısım çok kısa zaten. Sorusu olan var mı? Son şeye geçmeden. Arkadaşlar çok uzun bir şey oldu. Ara versem şey olacak. Çok uzayacak. Uykumuz gelecek. Bu sunumun bu kadar uzun süreceğini fark etmiştim açıkçası. Ama kıymetli bir sunum olduğunu düşünüyorum. Sonradan izlenince de böyle üstünkörü bir YouTube'da şey olmasın, video olsun istemiyorum. Tekrar tekrar izleyip sizleri çeşitli konularda destek sağlamasını istiyorum. O yüzden biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. Sorusu olan, katkı vermek isteyen. Nasıl gidiyor bu arada? Çok iyi bence. Ben şöyle bir katkı verebilirim. Sesim geliyor değil mi? Geliyor dostum, evet. Mesela sadece toolkit'leri kullanmak değil, açık kaynak olduğu için bu insanlar bunları nasıl yapmış diye de bazen ben inceliyorum ve çok yararlı oluyor. Ee, Oradan kendime bazı fikirler devşiriyorum. O anlamda da bu toolkit'ler açık kaynaklı olduğu için yararlı oluyor. Ya mesela Akın hocam bir şey yazmış. Bana 3 sene önceki 2 senelik adam saat kazandırdı gibi bir şey yapmış. Valla yalan değil. Ben de bu toolkitleri tecrübesiz olduğum dönemlerde fark etmediğime üzülüyorum. Ama zaten şeyde yoktu. Bu toolkitler bu kadar yaygın değildi. İşte Emerson satın aldıktan sonra şey oldu. Nedir onun ismi? Bu toolkitlerin şeyi artmaya başladı. Topluluğa çok büyük destek veriyorlar. İnşallah diğer konularda da daha iyi olacağını düşünüyorum. Umarım sizler için de faydalı oluyordur arkadaşlar. Başka bir şey söylemek isteyen var mı? Yok. MQTT Client. Yine aslında bugün 3 tane yapay zeka ile ilgili şeyler bahsettik. Birisi web browser, birisi MQTT Client, birisini hatırlayamadım nedense. MQTT Client'la da şu. Biliyorsunuz MQTT bir mesajlaşma transport protokolü. Çok yerde kullanılıyor. IoT'de, nesnelerin internetinde. Sık kullanılan bir protokol. Daha bir içerisinde de bu MQTT Client ile ilgili şeyler var, toolkitler var. Arkadaşlar e, yine sallıyorum Python'la, sallıyorum Java'yla, sallıyorum C Sharp'la programlar yazdınız. Bu programlarınız başka yerlerde çalışıyor. Başka ortamlarda çalışıyor. Ve aralarında bir protokol kurmak istiyorsunuz. Çok güzel bir protokol. Temiz, lightweight bir protokol. Ve LaView'de de konuşmanız gerekiyor. Sallıyorum veri toplama ayağınız, kontrol tarafınız LaView'de. İşte signal processing, veri işleme, karar destek sistemi, yapay zeka tool'larınız Python'da. İşte web tabanlı şeyleriniz React'a koşuyor. Böyle bir hibrit bir teknolojiniz var. Arkadaşlar bu toolkit'i kullanarak Lavi bile başka şeyleri haberleştirmeniz mümkün. Eğer MQTT olan bir şeyiniz varsa bu toolkit'i mutlaka inceleyin. Çok temiz çalışıyor. Ben de aktif olarak projelerimde bu toolkit'i kullandığımı ifade etmek isterim sizlere. OpenG'yi muhtemelen toolkit yükleyen herkes illaki bir gün kullanmıştır diye düşünüyorum OpenG'yi. Ya iyi ki varlar. İyi ki zamanında bunu yazan kişiler olmuş. Yani yazılım geliştirirken öyle şeyler vardır ki ya işte LaView'in natif fonksiyonlarında şeyler yok. Ne onun ismi?
Ya şu operasyon yok. Keşke şu array operasyonunda şu olsaydı dediğiniz bir şey varsa ya da işte ya bu string'i parçalarken Laviev'in natif fonksiyonlarıyla çok yoruluyorum dediğiniz yer varsa işte nedir onun ismi MD5 şifreleme kütüphanesi kullanmak istiyorum. Ya da Picture ile ilgili temel bazı işte GIF datasını okumak istiyorum. Arayüzünde de bunu göstereceğim. Gibi böyle illaki şeyler oluyordur yazılım geliştirirken. Fonksiyonlar oluyordur. Ya bu bildiğin şey ya alet çantası. İngiliz anahtarı gibi bu toolkit. Yani mutlaka şu diğer toolkitlerin hepsinden önce bunu kurun. Tamam mı? Dosya okuma işlemlerinden tutun metin işlemlerine, metin işleme işlemlerine kadar. İşte varyant data tipleri dönüşümlerinden bir zip dosyasına yazmak, zip dosyasından okumak gibi şeyleriniz varsa arkadaşlar mutlaka bu OpenG'yi kurun. Boşuna şeylik yapmayın. TDMS toolkit'i az kaldı. Ben bu toolkit'i geçmişte görmediğim için çok üzgünüm. Yaklaşık 200 senedir kullanıyorum. Yani Laviev'in TDMS fonksiyonları zaten çok kolay. Bir de bu TDMS fonksiyonları Hovah'ın bu TDMS toolkit'i işi daha da kolaylaştırıyor. Ya şöyle düşünün. Kayıt yapıyorsunuz, değil mi? Her şeyi kaydediyoruz. Sensör verilerini. Ama istiyoruz ki her gün saat 12'de dosya yenilensin. Ya da istiyoruz ki MATLAB'da dosyayı açarken, TDMS dosyasını açarken ya da başka şeyleri TDMS dosyasını açarken ya da Excel'de açarken Excel'in sınırına takılıyoruz. Diyoruz ki en fazla dosya 128 MB olsun. 128 MB'ı geçtiği zaman ikinci dosyayı açayım. Ya da TDMS dosyasında sadece son bir saatin verisi olsun. Eğer ki TDMS'te bunları kendiniz yapmaya çalışıyorsanız geçmiş olsun. Ben yaptım geçmişte. Aylarımı aldı. Bu TDMS Toolkit'i kullanarak TDMS Toolkit Hovah'ın TDMS Toolkit'ini kullanarak Circular TDMS, Periodic TDMS, dosya boyutuyla TDMS ya da günün belli saatinde TDMS dosyası oluşturmayla ilgili şeyler yapıyorsanız boşuna yaptınız. Bununla ilgili çok güzel bir toolkit var. Kullanımı çok çok basit. Bu arkadaşı mutlaka projenizde kullanın ve geliştiricisine dua edersiniz diye düşünüyorum. Ben bu arkadaşı zaman zaman bazı eksiklerini, şeylerini buldum. İnanın çocuğu olduğu gün bu toolkit'te güncelleme yapıp şey yaptı. Çocuğu olmuştu. Mail atmıştım. Bana yazmış ya şu an bakamayabilirim dedim. İçine sinmemiş adam gece kodu düzeltip göndermişti bana. İlginç yani. JKI Network Stream Connection. Biliyorsunuz Network Stream'ler Laviev'in resmi eğitimlerinde de şey yapılıyor, anlatılıyor. Network Stream'ler. Network Stream'ler biliyorsunuz tek yönlü. Unidirectional metot. Ama sağ olsun JK amcamız bu iki şeyi sarmalayan bir sınıf yazmış. Bunu çift yönlü bir directional veri iletimi kurmaya sağlayan bir kütüphane haline getirmiş. Compact Rio kullananlar varsa aranızda, CRIO kullananlar varsa aranızda, real-time host arasında haberleşmede network stream kullanan arkadaşlarım varsa bu kütüphaneyi incelemesini tavsiye ederim. Kodunuz daha sade, daha yönetilebilir bir hale gelecektir. Sadece IP adresi ve karşı uç isimlerini, endpoint isimlerini yazarak çok kolaylıkla network haberleşmesi sağlayabiliyorsunuz. Ben bu arkadaşı kullandım. Çok da güzel çalışıyor. Şu kadar basit. Nerede? Niye böyle oldu bilmiyorum ama bir bakayım. Neyse zaman kaybetmeyeyim. Muhtemelen bendeki diğer Lavi versiyonlarıyla alakalı diye düşünüyorum. Şu anki durumu. Çok basit şeyleri var. Metodları var. Mutlaka JK Network Stream Connection'ı varsa Network Stream kullandığınız bir yerde mutlaka bu arkadaşı kullanın. JSON, JavaScript Object Notation birçok platformda aktif olarak kullanılan kullanıcı tarafından okunabilir. XML'den daha kolay bir veri formatı. Eğer Lavi tarafında da JSON encode decoding işlemleri yapıyorsanız kullanacağınız GDP Science'ın kullanacağınız ücretsiz toolkitlerinden bir tanesi. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çok güzel parse ediyor. Hızlı.
Artı sadece parse etmiyor ya da sadece decode etmiyor, sadece encode etmiyor. Arka tarafta JSON konfigürasyon dosyaları oluşturmanıza bu arkadaş imkan sağlıyor. Arka tarafta mutlaka şey yapın. Bu arkadaşı kullanın. Yani yazılımındaki konfigürasyon dosyalarını bir JSON dosyasını tutacaksanız kapısını çalacağınız toolkit bu arkadaşlar. Bu toolkit'i mutlaka projelerinizde kullanmanızı ben tavsiye ediyorum. Eğer ki bir konfigürasyon tutuyorsanız. NISTM Simple Transfer bilmem ne diye geçiyordu. NI'nin yazmış olduğu bir protokol. Oturup kendiniz TCP/IP ve UDP/IP ile şeyler arası, cihazlar arası, dağıtık sistemler arası mesajlaşma paketlerini yapıyorsanız, uğraşıyorsanız boşa uğraşmayın. Optimize edilmiş bir kütüphane. Yine arka tarafta TCP ya da UDP kullanabiliyor. Kayıpsız veri sağlayabiliyor. Lavi Real-Time ile uyumlu. Ne demek istiyorum? Compact Rio içerisindeki mesajlarınızı sadece network stream'le atmak zorunda değilsiniz. Band genişliğini optimize ettiği için Lavi Real-Time yani Compact Rio tarafındaki verilerinizi host'a atarken de bu arkadaşı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çok basit bir kullanımı var. Hemen göstereyim şöyle size. Mesela client tarafı olsun burası. Yine bir TCP açıyorsunuz. Hatta şunu açarsam daha iyi olur önce server'ı. 2 tane data gönderecekmiş bu arkadaş. Random data, iteration data. Bakın random data'ya basıyor. Bakın iteration data'ya basıyor. Yani open, write, close. Geldiğim zaman da gitti. Open, o connection'a bağladı. Metadata'yı aldı buradan. Onun gelen mesajların içerisindeki şuradaki mesajın ismini alarak random datayı iterasyona çekti. Yani siz TCP, UDP kullanarak kendi mesaj frame'inizi oluşturmak zorunda kalmıyorsunuz. Bunlar tamamen abstract ediliyor, soyutlanıyor ve siz sadece sağlıklı bir şekilde, kayıpsız bir şekilde verinizi gönderiyorsunuz. Hatta metotları da var içerisinde. Reconnection, connection sağlığı, işte Compact Rio kapandı ya da hep Compact Rio örneği verdim de bambaşka third party bir bilgisayardaki yazılımınız kapandı. Tekrar connection, reconnection gibi özellikleri içerisinde mevcut. Bu şekilde basit bir, light bir mesajlaşma protokolü arıyorsanız bu arkadaşı gözden kaçırmayın derim. Yapay zeka ile ilgili kullanabileceğimiz 4. şeyimi söylüyorum. GK'in Python Bridge for LaVIEW Python uygulamanızdan LaVIEW kodlarını çalıştırmak istersiniz. Bakın bu sefer iş değişti. LaVIEW içerisinden Python değil. Python içerisinden LaVIEW kodlarını çalıştırmak isterseniz 2 yönlü veri aktarımını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bu toolkit'i kullanabilirsiniz. Bu arkadaş bir köprü görevi kuruyor. LaVIEW uygulamanızdaki metodları Python içerisinden çağırmanızı sağlıyor. Örneğin veri toplama tarafınız, kontrol tarafınızın LaVIEW olduğunu, bu verileri proses eden karar destek sisteminizin Python'da olduğunu düşünün. LaVIEW'in en büyük özelliklerinden birisini biliyorsunuz. Diğer dillerden farklı olarak kararlı çalışması, veri toplama, kontrol, test, enstrümantasyon alanındaki ispatı, kararlılığı, stabilitesi, rugged olması, hızlı olması, çok hızlı olması. Biliyorsunuz Python derlenebilir bir şey değil mesela. Ama Python'ın sağlamış olduğu şey de konsorsiyum, çok fazla büyük bir organizasyon var. Çok fazla toolkit var. İşte bu şekilde bir hibrit uygulama yapıyorsanız, LaVIEW ile Python'ı konuşturacaksanız kapısını çalacağınız ücretsiz toolkitlerden bir tanesi arkadaşlar. Bu arkadaşı kullanarak çok kolay şeyler, güzel şeyler yapabilirsiniz. Bununla ilgili topluluğun WhatsApp sayfasında zamanında şunu paylaşmıştım. Python'da biliyorsunuz NI'nin test stand diye bir test sekans management aracı var. Python'da bununla ilgili yazılmış bir open source bir bedava yazılmış bir test editörü, test sekans editör var. Şöyle yapıyor. Test sekans editör Python'da var zaten. Python'ın içerisinden
LoveView'deki donanımla haberleşen yerlerle konuşuyor. Yani basit kendi test stantını yapıyor ücretsiz. Yani bu şekilde işte ücretsiz bir test sekans editör yapmak istiyorsanız bu arkadaş size yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Son şey Error Manager toolkit'i. LoveView'deki errorlarınızı arka tarafta kaydeden, kronolojik olarak kaydeden, ondan sonra kalıcı olarak kaydeden, sonra bunları bir error window'la gösteren, hataları görüntülemenizi sağlayan bir bedava bir toolkit bu arkadaş. Göstereyim bunun şeyini de. Birkaç projemizde ben de bu arkadaşı kullanmıştım. Başarılı buluyorum şeyini. Şuradan çalıştırayım. Mesela bu kendi kendine bir işte error üretsin. Bak böyle bir özelleştirilmiş bir error window'u var. Bir sürü oluşturdum şimdi. Sonra şuraya bastım. Şöyle bir ekranı var. Bak diyor şu zamana kadar 3 tane error oluştu. Bu errorlar şunlar. Bunlar şunlar. Bakın bunları arka tarafta dosya olarak kaydetti. Şu şekilde. İşte şu error oldu. Şu saatte oldu. Şu kadar süre boyunca çalışıyordu sistem. Şu VI'de sorun oldu. Gibi. Yani sizin LoveView'in native error kontrolünü kayıt altına almanızı sağlayan eğer bir toolkit arıyorsanız boşuna kendiniz yazmakla uğraşmayın. Buna benzer başka toolkitler de var. Bu arada. Benim beğendiklerimden bir tanesi buydu arkadaşlar. Çok güzel çalışıyor. Yani arka tarafta yazılımınızdaki hataları kayıt altına almak istiyorsanız warninglerinizi ya da hataları bu toolkit'i mutlaka incelemenizi ben tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum hepinize dinlediğiniz için. Sanırım şeye de bakacağım bir. Ben de kaç kişi ben niye bir şey yapamadım? 15 kişiyiz. Bu kadar 15 kişiyi tutmak zor diye düşünüyorum bir şeyde. Yaklaşık 2 saattir konuşuyoruz. Teşekkür ederim. Hani bir şey yapmadınız. Benim açımdan hiçbir sorun yok. Sizleri istediğiniz zamana kadar dinleyebilirim. Sorularınız varsa seve seve de cevaplamak isterim arkadaşlar. Bu arada müsaadenizle kaydı durduruyorum. Soru cevapta kayıt almamıza gerek yok. Kaydı durdurdum.